Saten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen 3 düz 3 büz örgü modelinden oluşan yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bakın ayaktan çıkardım, manken ayağımdan. Görüntüsü bu şekilde. Modelimizi gerekli malzemelerimiz tek renk bir ip kullandım. Böyle pembe bir renk kullandım. Patiklik ip. 3 mm şişlerim var. Bir adet de iğnem ve makasım var. Şimdi patiğimi şöyle kenara alıyorum. İlmek atarak başlayacağım. İpimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve örgülerinize nasıl başlıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplamda 49 ilmekle başlayalım. 49 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Her zaman son ilmekleri düz örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. Böylece kenarlarım daha düz çıkıyor ortaya. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Ve şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa sırasını ben bu şekilde oluşturuyorum. Bir diş haroşa sırasını oluşturmaya başladık. Bu şekilde toplamda 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, şimdi 4 diş haroşa sırasını tamamladık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi 3 düz 3 büz örgü modelimizi yapacağız. Şu ortadan 7 tane ilmeğe yapacağız bu örneği. Bunun için ortadaki 7 tane ilmeğimizi ayırdığımızda 21 tane ilmeğimizi örerek bu şişimizi almamız gerekiyor. Böyle örelim. 21 tane ilmeği buraya şişimize alalım. 21 tane ilmeğimi örerek buraya şişime aldım. Ortadan şöyle 7 tane ilmeğe modelimizi uygulayacağız. Geriye de 21 tane ilmeğimiz kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bu şekilde örgümüzün ilmeklerini ayırmış olduk. Şimdi ipimi arkaya geçirdim. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. İpimi geriye attım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. 3 düz ördük. 1 ters, 3 düz ördük. 7 tane ilmeği buraya yaptık. Şimdi 21 tane ilmeğimiz kaldı. Onları da ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzüne geçtiğimizde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Yine düz ilmeklere kadar 21 tane ilmeğimizi örerek şişimizi alalım. Şimdi düz ilmeklerime geldim. Bakın 3 tane düz ilmeğim var burada. Onları örmeden şişime ipimi bir doladım. 3 tane ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak ördüm. 3 tane düz ilmeği üçünü birlikte ters ördüm. Şişime ipimi bir doladım. Aradaki bir tane ters ilmeği ördüm. Yine 3 tane düz ilmeğime geldim. Şişime ipimi bir doladım. 3 tane düz ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. İpimi bir kez daha doladım şişime. Bakın bu şekilde ilmeklerimiz hiç eksiltme artma olmadı ilmeklerimizde. Üçünü büzdüm. Bir ilmeğe çevirdim. İki yanından ilmek artışı yaptım. İpimi şişime dolayarak. Sonrasında 21 tane ilmeğimi örerek
sıramı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde modelimi oluşturmuş oldum. 2 tane 3 düz 3 büz örgü modelim var. Bu da tam örgümün ortasına denk geliyor. Şimdi ilk sırada yaptığımın aynısını yapıyorum modele başlarken. 21 tane ilmeğimi ters, 3 tane düz, 1 tane ters, 3 tane düz, 21 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde yine örgünün ön yüzünde şurada yapmış olduğum 3 düzün 3'ünü birlikte ters örüp iki yanından da ipimi şişime dolayarak ilmeklerimi eksiltmemiş oluyorum. Modelim bu şekilde olacak. Şimdi böyle örerek devam edelim. Bakın şu şekilde modellerimiz yukarıya doğru devam edecek. Böyle devam ettirelim. Sonrasında kaç sıra ördüm şu kısmını sizlere bilgi vereceğim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şimdi yukarıya doğru bakın şöyle 1 2 3 4 tane tomurcuk olunca 3 düz 3 düz örgü modelini bıraktım. Haroşa sıralarında size sayayım. Örgümün ön yüzünden sayıyorum. Tam aşağıdan sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 diş haroşa sırası oldu. Tam böyle aşağıdan saydığımızda bu şekilde karar verebilirsiniz nereye kadar öreceğinize. Şimdi buradan sonra artık patiğimizin şu kısmını yapacağız. Bakın şu ayak üstü kısmını yapacağız. Bunun için şimdi 20 tane ilmeğimi örerek buraya şişime alıyorum. ilmeği örelim. 20 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada şöyle bakın 3 tane modelimin ilmeği var. Burada da 3 tane modelimin ilmeği var. Bir tane ortada ters ilmeğim var. Burada 7 tane ilmeğimiz vardı zaten. Modelimizi 7 ilmek üzerine kurmuştuk. Bir kenardan bu kenardan fazla ilmek, bir de bu kenardan bir ilmek alacağız. Toplam 9 ilmekle ayak üstü kısmını devam ettireceğiz. Hem de modelimizi yapacağız. Şöyle 9 tane ilmeği sayalım. Bu ilk ilmeğim. 1 3 tane ilmeğim var. Burada modelimi devam ettirdiğim için onları düz örüyorum. 1 2 3 ilmeği düz ördüm. İlkini ters ördüm. 4 tane oldular bakın. Bir tane ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. 5 modelime geldim. 3 taneyi düz örüyorum. Bu 3 taneyi düz ördüm. Bir tane de kenardan ilmek alacaktık. Onu şimdi almayalım. Şimdi sayalım. Bir bu kenardan fazla ilmek bırakmıştık modelimizden. 2 4 6 8 tane ilmeğim oldu. 9'uncuyu da bu kenardan aldıktan sonra yine bu tarafta da 20 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 9. ilmekle yanındakini ikisini birlikte ters alalım. Ters olarak örelim. Ve örgümüzü çevirelim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada ilmeklerin tamamını ters örüyorduk. 2 3 4 5 6 7 8 9 ile 10. ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyoruz. Ve örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. İlk ilmeği örmeden aldık. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Modeli devam ettirdiğim için bir ilmek doluyorum. Onların üçünü ters olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Ortadaki ters ilmeği ördüm. Bir ilmek doladım. 3 tane düzümü ters olarak ördüm. Bir doladım. Bakın burada 2 4 6 8 tane ilmeğimi yapmış oldum. Şimdi sonuncu ilmeğim zaten bakın ayrım yeri belli. 9'uncuyla
yanındakini ikisini birlikte ters olarak örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğime geldim. Zaten 9. ilmeğimiz hep bu şekilde ayrı oluyor, bakın. Saymadan da bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Zaten yeri hep belli. 9'la yanındakini 10.'yu ikisini birlikte ters ördüm ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın 9 ilmeğin yeri ayrı artık zaten. Yani ne yapıyoruz? Her sonlarda bir buradan bir buradan ilmek eksilterek ilerliyoruz. Orta kısımdaki modelimizi de devam ettiriyoruz. Şimdi bir kez daha yapalım. İlk ilmeği örmeden aldım. Model yaptığımız için burada 3 tane ilmeği düz öreceğiz. Bunlar modelimizin ilmekleri. Onları düz ördüm. Kaç ilmeğim oldu? 4. 5.'yi ters ördüm. Burada da yine 3 tane modelimin düz ilmeği var. Onları düz örelim. Ne yaptı? 8 tane ilmek yaptı. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimizi yaptık. Sonuncu ilmeğimiz 9. kenar ilmeğimiz. Bununla yanındakini birlikte ters örüyoruz. Örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Burada da ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Sonuncu ilmekle yanındakini yine ters olarak ikisini birlikte öreceğiz. Böyle yaparak ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde örgüme devam ettim ben. Modelimi burada orta kısımda devam ettirdim. Şöyle kenarlardan size sayı vereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu tarafta. Aynı şekilde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu tarafta kalana kadar eksiltmeye devam ettim. Şimdi eşit miktarda 12 ilmeğim burada, 12 ilmeğim de burada var. 9 ilmek de burada. Toplam 33 ilmeğim var. Burada artık eksiltmeyi bırakıyorum her iki kenardan. Örgünün ön yüzündeyim ve örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde yine modelimi de devam ettiriyorum. Ortadaki modeli yine devam ettiriyorum. Bu sefer artık ilmeklerimin tamamını öreceğim. Bakın böyle kenara geldiğimde bununla yanındakini artık birlikte örmüyorum. İlmeklerimi tek tek örerek bütün ilmekleri örmeye devam ediyorum. Böyle sıra sonuna kadar geldik. Örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Arka yüzünde de yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Şöyle sizlere göstereyim. Artık 33 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ben burada biraz daha modelimi devam ettirdim. Sizler dilerseniz modeli devam ettirebilirsiniz. Yine aynı benim gibi orta kısımda. Ya da sadece haroşa örgü olarak da devam edebilirsiniz yukarıya doğru. Ben biraz modelimi devam ettirdim orta kısımda. Sonrasında 1-2 diş haroşa sırası ördüm tüm ilmeklerimle. 3. sırada ilmeklerimi keserek patiğimin örgüsünü bitirdim. Şimdi ben biraz daha modelime devam edeceğim. Sonrasında 2 diş haroşa sırası örüp örgüyü bitirme kısmında birlikte görüşelim. Evet, patiğimin örgüsünü tamamladım ben artık. Şu üst kısmının uzunluğu sizin tercihinize kalmış. Şimdi şu tomurcuklu kısımları sizlere sayacağım. Aşağıdan itibaren bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane olunca 3 düz 3 düz modelinin örmeyi bıraktım ben. Onun sayısı size bağlı. Daha da yukarıya doğru örebilirsiniz. Bıraktıktan sonra 2 diş haroşa sırası ördüm. İlmeklerin tamamını örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak ördüm ve haroşa sırasını oluşturdum. Şimdi örgülerimi kapatarak artık patiğimin örgüsünü bitireceğim. Örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm.
kalan ilmeği diğer şişe aldım. Burada çok sıkı örmeyelim. Şu ağız kısmı. O zaman çok sıkı olur. Giymesi zor olur. Normal örelim burayı. Bu şekilde ilmeği diğer şişe alarak iki ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Böyle ipimi biraz burada uzun olarak keseceğim. Sonrasında bakın ilmeğimi çekiyorum böyle. Bu kısmını da şöyle iyice sıkıştıralım. Uzun ipimi patiğimi dikmek için kullanacağım. Patiğimin örgüsünü şu an bitirmiş oldum. Bakın şu şekilde dikerek patiğimiz kullanıma hazır olacak. İğnemizi geçirelim şimdi ipimize. Şimdi şöyle patiğimizin tersini çevirelim. Şimdi buraya ipimi sabitledikten sonra dikmeye başlıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın burası bizim kenar kısmımız. Böyle iki kenarın iç taraftaki ilmeklerini alıyorum. Bakın böyle. Böyle dikerek parmak ucu kısmına kadar devam edelim. Dikimini tamamladım. Şimdi şöyle kenardan ilmek alıyorum dikmeden. Bakın böyle ilmeklerin içinden geçirelim ipimizi. Etrafını dolanıyorum. Tam uç kısmına kadar dikmedim. Evet, şimdi şöyle büzdüm. Orada bir sivrilik oluşmasın, ayağı tam otursun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi ipimizi artık düğümleyebiliriz. Patiğimizin örgüsünü tamamladık. Dikimini tamamladık. Şimdi düz tarafını da çevirelim. Dilerseniz bu bakın bilek kısmını bağcıklı da yapabilirsiniz. Şu kısımlarından da bağcık oluşturup şöyle süsleyebilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma ilk defa bu videomu görüp izleyenler kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.